Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1000 abone olma şerefine özel video çekeceğiz. Hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımız gerçekten kısa bir süre içerisinde 1000 aboneye ulaştı. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hatırlayacağınız üzere daha önce 500 abone özel videosu çekmiştik. Orada da yarım saat içerisinde iddialı bir içerik olmuştu tabii ki. Yarım saat içerisinde SolidWorks katı modelleme temeli atın tarzında. Bu da yarım saat içerisinde SolidWorks montaj temeli atın şeklinde olacak. Ve yarım saatte SolidWorks öğrenmek mümkün değil. Yarım saat içerisinde Solid montajı öğrenmek mümkün değil. Ama karşı tarafa baktığı zaman yani mesela Solid bilmeyen birisi girdiği zaman videoyu izlediği zaman yani cezbedici olması lazım. Dikkat çekici olması lazım. İlk başta insanları soğutmak yerine Solid'in basit yanlarını gösterip Solid programına çekmek, ardından ilerlemek gibi bir hedefim var benim. Bugün sizlerle birlikte bu montaj videosunu çekeceğiz. Yeni bölmesine parça diyorum. Montaj yapmak için ilk başta bizim bir çizime ihtiyacımız var. Devam edeceğiz. Birçok komut var montajda. Hepsinin mekanik olsun, heliksel olsun birçok şekilde montaj var. Ama ben size temellerini göstereceğim. Zaten ilerleyen zamanlarda daha çok gitgide montaj videolarına girerek kapsamlı bir şekilde eğitimlerimiz devam edecek. Şunu yan düzlemde çizsem daha iyi. Direkt şu açıla. 128'e 56. Direkt şuradan sağ düzlemden girdim. Merkezi dikdörtgen komutumu aldım. Rastgele çizimimi yaptım. Ve bıraktım. 128 milimetreyi yazdım. Alakalı. Şurayı da 12 milim olarak yazdıktan sonra tamam. Yine aynı şekilde ben şuran köşe noktası şuradan şöyle getirdim. Şurası 2 milimetre 50. Tamam. Şurası 50 milimetre olarak ölçümü uzunluğumu girdim. Variyetten de burası da 2 milimetre yazdım. Ve bunu ortalamak istiyorum. Merkezden 25 milimetre ortalayacağım. Aynı şekilde bir de şurada şöyle bir kanalım var benim altta. Orası da 38 milimetreymiş. O alanın da derinliği 4 milimetre. Şöyle 4. Burası da 38 milimetre yazdım. Ve ayrıca burada merkezde olması için 38'in yarısı 19 olacağı için 19 milimetreye girdim. Ardından objenin bu da kısmında buraya ve buraları ben buduyorum. Unsurlar bölümünden katı oluştur bölümüne girdim. Ben bunu orta düzlemden yapmak istiyorum. 56 milimetre katı oluştur. Şuradaki daireleri yapmadan önce radyüsöre girmek istiyorum. Unsurlar bölümünden radyüs. Radyüsüm tekrar kontrol edeyim. Radyüs 10'du. Evet. Şu köşelerde benim radyüs 10'um var. 4 bir köşede. Radyüslerimi tek tek yazdım ve seçtim. Şimdi üst düzlemden bakıyorum. Daire komutumu aldım. Bakın radyüsün üstüne geldiğim zaman hiçbir şey yapmadan SC'ye çıktım. Çizim sayfamı açtım. Çizimimi açtım. Daire komutuna girdim ve sadece radyüsün kenarına geldim. Otomatik olarak merkez çıktı. 4 tane dairemi çiziyorum. Böyle iki tanesini de aynalayalım. Şu düzlemde. Ve bunlar benim 10 milimetre. Ve bunları bir daha burada ölçü girmek istemiyorum. Elimi CTRL'ye basılı tutarak bu dairemi ve bu dairemi seçiyorum. Diyor ki bunlar birbirine eşit. Otomatik olarak siyah dönüyor. Yani bizim Solid'deki mantığımız siyah olması lazım. Objeler ayna kısmından aynalanacak objeler dairelerim. Onları seçtim. Hangi çizgi etrafında? Burada. Ardından ekstrisyon ile kesme işlemi yapıyorum. Tümünden diyorum. Ve otomatik olarak kesme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Görünümü düzenle. Tıkladıktan sonra benim burada renk skalam açılacak. Buraya alt plaka. Alt plaka olarak kaydettim. Yeni bir çizim sayfasına giriyorum. Merkez dikdörtgenle başlayalım. Burasının ölçüsü benim için 38 milimetreydi. Burası da 8 milimetre. 8 milimetrede girdikten sonra 8'de 4'lük bir kısmım var. Şurada üst kısımda. Onu da şöyle çiziyorum. Şurası da 8 milimetre. Ve bunun derinliği de 4 milimetreymiş. Ardından bir şurayı bir şurayı keselim. Meta kesmeyip çizimimiz çünkü maviye dönmesin. Bunu yardımcı olarak ayarla.
Bunu da yardımcı olarak ayarla. Tekrardan çizgi komutumu aldım. Şuradan bunları kapattım. Şurada radius geldim. 2,5 milimetre olsun. Tam ortası olsun. Katı oluşturacağım. Unsurlar bölümüne girdim. Katı oluşturma komutundan 54 milimetre. Ama nasıl? Orta düzlem. Orta düzlemde benim için bunu katı oluştur. Ardından direkt radius'a giriyorum. Radius'um 10. Şu iki köşemi seçtim ve radiusumu kırdım. Çizim sayfamı açtım. Yani düzlemimi açtım. Gene radiusun üstüne geldim. Otomatik olarak benim merkezim belirdi. Bunu aynalayabiliriz. Elle çizebiliriz. Ama ben çizmeyi tercih ettim. Gene CTRL dedim ki basa tutarak. CTRL'ye bastım. Birinci dairem. İkinci dairemi seçtim. Dedim bunlar birbirine eşit. Ve bunların ölçüsü çap 5. Yani 5 milimetre. Ama oradaki 5 milimetre tam değil gibi. Çünkü 5 milimetreye göre küçük. Yani şöyle hesap yapmak gerekirse arkadaşlar aslında. Burası zaten çap 10'sa. Yani burası da çap 5 olması biraz mantığa aykırı. Çap 5 verilmiş ama büyük ihtimalle yanlış verilmiş. O yüzden ben bunu da çap 10 milimetre yapıyorum. Çizimden çıkıyorum. Ve burayı da kesiyorum. Nasıl? Tümünden kes. Ama hangi düzlem? Şu düzlem. Dik bakıyorum. Sağ tıktan çizimi açtım ve ilk yapmam gereken benim şuradan yukarıya doğru merkez noktamı atıyorum. Benim yani şuradan vermem lazım ölçüyü. Yüksek noktadan. 43 milimetre ölçümü girdim. 10 milimetre. Şu içerideki dairem 10 milimetre. Dıştaki de 28 yani radius olarak ya radius 14 milimetre. Şimdi şuradan aşağı doğru ben tekliği yakasal olarak gözüküyor. Aşağı doğru indirdim. Ve işte dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Aşağı doğru çizgi çekersiniz. Ve SCV çıkarsınız. Hiçbir komuta girmeden aynı şekilde eliniz CTRL'ye basarsınız bedenine. CTRL'ye bastığınız zaman birinci çizgi ve daireyi seçip şurada benim teğetliğim çıkar. Teğetlik dersiniz. Ve fazlalık kısmı buradan böyle budayabilirsiniz. İki yöntemle de yapılabilir. Size kalmış. Buraları da keselim. Haliyle burayı da kesmem lazım. Unsurlarda katı oluştur. Kaç milimetre? 8 milimetre diğer tarafa doğru. Hemen bakalım. Hayır diğer tarafa doğru. Onayla. Bu düzleme dik bakıyorum. Çizimi açıyorum. Diyorum ki bu daire merkezinde bularak aynı şekilde çap 28 ile çiziyorum. Ölçümü verelim. Siyah olsun çizgimiz. Yani çizimimiz. Unsurlardan katı oluşturmadan kaç milimetre? 16 milimetre. 8 milimetre de bunu katı oluşturuyorum. Dışarıya doğru. Ama orada bir hata yaptım ben. Çizimi düzenliyorum tekrardan. Objeleri dönüştür komutuna giriyorum ve buradaki dairemi de seçiyorum. İç kısımdaki dairemi de seçiyorum. Şimdi tekrardan çizimden çıkıyorum. İstediğim hale geldi. Radiuslar verilmediğinden dolayı ben gene tahmini bir değer gireceğim oraya. Şöyle köşeleri seçelim. Radisson ideal gibi duruyor. Yani bu şekilde benziyor en azından. Dediğim gibi orada pek bir işlevi yok. Size kalmış. Ortadan geçen bir düzleme ihtiyacım var arkadaşlar. Pedal atabilmek için. Sağ düzlemem işini görür. Sağ düzlemi dikliyorum ve çizim açıyorum. Ardından şu noktadan şu noktaya kadar çizimimi yaptım. Tekrardan bakalım. Tam orta noktadan tam kesiştiği noktadan yakalıyorum. 10 milimetre. Daha sonra unsurlardan katı oluşturmaya girdim. Bunun kalınlığı 6 milimetre. Ama orta düzlemde 6 milimetre. Onayla. Pederimi de atmış oldum. Bir tane renkte bunu atayalım. Renk skalama tekrardan giriyorum. Buna mavi tonunu yapın. Şu ton güzel. Sağ sol kanat olarak yazdım. Onayladım ve kaydettim. Ve yeni bir çizim sayfası açıyorum. Sağ düzlemde bir çizim açıyorum. Şöyle bir ilk başta merkez çizgimi attım. Tekrardan line komutuna girdim. Döndürerek katı oluşturacağımdan dolayı yarısını çizsem benim için yeterli olacaktır. Şuradaki mesafe benim 6 milimetre. Ya da böyle aşağı doğru fareyi kaydırırsınız. Tam çap değeri de verebilirsiniz. Mesela yapalım. Tek kuruyu vermek istiyorum. 20 milimetre. Buradaki eksenin bir
Önemi yok. Ya sadece döndürerek kanat oluşturacağımdan ötürü. Zaten merkezde kayma falan yapmaz. Uzun kısa olması önemli değil. Şurası 6 milimetre. Öyle söyleyelim. Şurası da 15 yani 30. Yarısını yazdım. Döndürerek katı oluşturma otomatik olarak algılayacaktır. 360 derece katıyı oluştur. Onayla. Hemen buna da izometrik bakalım. Ve burada bir renk skalası atayalım. Bu da kırmızı tonlarında olsun. Pembeye yakın. Bunu da kaydettik. Yine bunu aynı şekilde sağ düzlemde çizeceğim. Sağ düzlemden bir tane eksen çizgisi atacağım ortadan. Orijinalime bağlı bir şekilde. Ve oradaki benim burcumda, burç diyorum milimde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı geometri olarak şu tarza benziyor. Toplam boyum 82 miydi? 82 milimetre. 82 milimetre. Ana boydan girdik. Ardından şurası 50 milimetre ölçümüzü verelim. 50 milimetre orayı da verdik. Hemen şuradan kaydıralım. Ortalayalım çizimimize. Şuradaki iki kısımda 16 milimetreymiş. Zaten bu 16 milimetre yapınca karşı tarafta otomatik olarak verdiği bir ölçülerden dolayı çıkacak. Buradaki daire yani çapım 5 milimetre. Şurası kaçtı? 12 milimetre. Yani yarısını girmem benim için yeterli. 6. Şunu da yukarı çıkartalım ve şuradan da aynı şekilde 5 milimetreyi verelim. Şunu 0 yapalım. Direkt birbirine çakışsın. Çünkü orta delik yokmuş. Ben biraz fazla çizdim sanırım. O zaman şöyle yapalım. Çakıştıralım bunları. CTRL ile iki çizgiyi seçtim. Dedim ki bunlar aynı doğrultuda çakışık. Bir daha bakalım ölçülerde bir yanlışlık var mı? Burası çap 10. Burası çap 12. Burası dönünce 5 milimetre olacak. Burası dönünce 12 milimetre olacak. Burası 10 milimetre olacak. Sıkıntı yok. Döndürerek katı oluşturmadan katıyı da oluşturdum. Vesaire bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Hemen buna da bir renk atayalım. Hangi renk olsun? Bu da mavi tonlarında. Yani zaten şu gri tonlarında olsun. Mil rengini de andırır biraz. Buna da mil yazıyorum. Bunu da kaydettim. Ardından yeni bir çizim sayfası açıyorum ve son bir çizimim kaldı. O da benim tekerlek çizimim. Ardından tek tek bunları montajlayıp işimize noktalayacağız arkadaşlar. Şimdi zaten şuradaki geometri çizmem benim için yeterli. Bunu ön düzlemden yapsam olur. Gene ilk başta merkez çizgimi atıyorum. Çünkü aşağı doğru bir döndürme işlemi gerçekleştireceğim. Bunu kapatalım. F1'e tıkladım yanlışlıkla. Tekrardan bakalım. Hangi şu tarzda başlıyor. Şurada biraz açı var. Şöyle gidiyor. Bunun yarısını çizip de aynalı edebilirsiniz. Size de kalmış arkadaşlar. Şuradaki ölçü 7 milimetreymiş. Ben 7 milimetre şuradan verdim. Otomatik olarak o oranda küçültüyor zaten. Şuradaki 20 milimetre benim bir daire, yani 20 olacak bir çapım döndürme ile kat oluşturduktan sonra. Bunları yukarıya kaldıralım. Hatta şunun ikisi de aynı doğrultuda olsun. Çünkü ikisi de 7 milimetre olduğundan dolayı. Ya da şöyle yapalım. Yukarı doğru kaldırdım. Şunlar birbirine eşit. Tamam. Bir daha ölçendirme bakıyorum. Şurası 30 milimetre ana olarak, ana boyum olarak. Yani ana şeyim. Öyle söyleyeyim. 30 milimetre. Onu yazdık. Ardından ve şu iki düzlemde birbirine aynı doğrultuda olacak. 30 milimetre. Şunu biraz kısarsak ortalama olarak o değeri yakalayabiliriz. Yani görüntü olarak. Ölçüleri vereceğim için hepsi tam takır olacak arkadaşlar. Önemli değil. Şuradaki kısım benim iki çizgi arası uzaklığı 10 milimetre. 30. En büyük yüksek çapım 60. Şuradan şöyle gelirsek burası 30 milimetre. Döndüğümüz 60 milimetre olacak. Hemen şu iki çizgiyi de aynı doğrultuya alalım.
Bir daha bakıyorum. Şurası 30 milimetre şurada. Yani çap 30. Şu çizgi. Yani 15 milimetre. Onayladım. Ve bu iki çizgileri dedim ki bunlar da yatayda aynı doğrultuda. Burası 30. İçteki de şurası 20. Şurası 30'du zaten. Şurası da 52. Şurada bir açı varmış hatta. Şunları bir silelim o zaman. Şu iki çizgiyi biraz kısaltalım. Şöyle. Şimdi oldu, orayı yanlış çizmişim ben. 7 milimetre değeri verdikten sonra şurası da buradaki çapım da 52 milimetre, yani 52 bölü 2 26 olması lazım. Yanlışlık olmasın diye hesaplattırdım. Yine aynı şekilde iki nokta CTRL ile seçiyorum ve bunlar yatayda birbirine denk gelsin. Şuraları da aynı doğrultuda yapalım. Çünkü 30'ar milimetre aynı doğrultuda olsun. Yani şuradaki 20'yi de alalım. Şuradan verelim 10 milimetre olarak. Daha çok göze hoş gelir. Şimdi tekrardan bakıyorum vermem gereken neler kaldı neler kalmadı. En üstten başlayalım. 30'u verdik. Buradaki 10 milimetreyi de verdik. 7 milimetreyi verdik. Şurası 52 idi. Şu nokta. Tamam, orası da 52. Şurası 60. Orasını da ayarladık. Ve en içteki 20. Ve şurası da 30. Yani şuradaki tam şu nokta. Oradaki de 30. Şunları hemen ayarlayalım. Merkez eşit hale getirelim. 30. 30'dan 10 çıkarsa 20 kalır. Buralarda 10'ar milimetre kalır. Otomatik olarak burası da eşit olması lazım. Merkeze getirdik parçamızı. Direkt şu açılarla ilgili bir ölçü vermemiş ama bu açıları da ben şuraya 105 derece demek istiyorum. Şöyle ölçüm siyah olsun. Burası 105 derece. Ardından unsurlar bölümünden döndürerek katı oluşturmadan katımı oluşturuyorum. Tekerleğim de oluşmuş oldu. Bunu da kaydetmeden önce bir tane renk atayalım. Onu da daha çok montaj yaptığımız zaman güzel gözükür. O da sarı tonlarında olsun biraz. Şöyle. Tamam. Özür diliyorum. Kaydetmedim. Tekrardan sarı tonlarına biraz girdim. Onayladım. Tamam. Burada da tekerlek yazıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ya da buna 2 tane var. Bundan 2 tane var. Tamam arkadaşlar. Şu anlık bizim tasarımımız bitmiş oldu. Hemen montaj sayfama geçiyorum. Montaj sayfama nasıl geçeceğim? Yeni belgeden çizim açtığımız sayfadan ya buna tıklarsınız, buradan montaj dersiniz, öyle geçersiniz, ya da aşağıdaki oka tıklayarak parçada montaj oluştur dersiniz. Parçada montaj oluştur diyorum ben. Şimdi bakalım montajımız ne var? İlk başta alt tablo gelecek. Ardından sağ sol aynalandığımız sağ sol kanat gelecek. Alt plakayı çağırıyorum ben şimdi. Alt plakayı çağırdım. Tekrardan bileşenekli kısmında buradan eğer buraya gelmediyse kaydettiğiniz klasörü seçerek getirebilirsiniz. Benim burada gözüküyor. Sağ sol kanadı da getiriyorum. Onayladım. Şimdi benim burada montaj ilişkim var. Montaj ilişkisine girdiğim zaman burada benim komutlarım çıkacak. Size videonun başında bahsettiğim burada mekanik, ondan sonra veyahut da gelişmiş montaj ilişkileri var. Bu videoda bunları girmeyeceğim. Çünkü biraz temel atma videosu olsun istiyorum. Şuradaki komutları anlatacağım size sadece. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda zaten aşama aşama ilerleyeceğiz. Şimdi benim montaj ilk başta bu yüzeyle bu yüzeyi çakıştırmam lazım. Montaj ilişkisine tekrardan girdim. Bu benim sabit parçam, alt plakam. Bu parçamı yüzeyini ve bu parçamı yüzeyini seçtiğim zaman otomatik olarak çakışıklık komutu geliyor. Onaylıyorum. Diyorum ki bu dairemle de bu dairem aynı eş merkezde olsun. Otomatik olarak kendi eksene geliyor. Ve ardından diyorum ki buradaki eksenle de buradaki eksenim sabit olsun. Ama şu parçada sanırım bir sıkıntı olmuş. Benim eksen kaçıklığı var çünkü. Tekrardan parçayı açıyorum. Kontrol ediyorum.
Şuradan çizimi düzenle. Teknik resmime bakalım. 36 milimetreymiş arasındaki mesafeler. Ben sanırım aynı merkezde yaptığım için oldu. Hiç bakmadım. 17, evet, birer birim kaçıklığımız var. Bunları sildim. Bunu da sildim. Şimdi tekrardan çizim yapacağım. Dairemi attım. Bu dairemin çapı 10 milimetreydi. Ve şuradan kaç 12 mesafe? 36 milimetreydi. 18 milimetre. Buradan diğer kısımdan şurada kenardan da 10 milimetre bir ölçümüz varmış. Ardından bunu da şuradan eksen çizgisine giriyorum, merkez çizgisinden aynalayacağım. Objeleri aynalı kısmında dairem ve ardından eksen çizgimi seçiyorum. Aynalıyorum. Çizimden çıkıyorum. Ve tekrardan perspektif bakıyorum parçama. Onayladım. Alt kısımdan yine montaj sayfama geldim. Tekrardan montaj ilişkilerine giriyorum. Diyorum ki burasıyla burası da aynı eksende. Şu an bakıyorum eksenler birbirine çakıştı. Ama sanki tam oturması gerekiyor gibi. Ama veyahut da tasarımla alakalı, çünkü ölçüler birebir. Bunun ölçüsü 54, bunun ölçüsü 56. Tamam, sıkıntı yok yani o zaman. Şimdi benim Solid'de şöyle bir mantığım da var arkadaşlar. Aynı parçayı bileşen ekle kısmından da çağırabilirsiniz. Evet, yine CTRL tuşuna basılı tutarak bu parçanın, yani kanat kısmının herhangi bir yerini seçerek sürükle bırak yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Şuradan bileşenin taşı adı altında bileşen döndür var. Ben bu bileşeni şu tarzda döndürmek istiyorum. Onayladım. Montaj ilişkisine girdim. Dedim ki tekrardan bu yüzeyle bu yüzeyi çakıştır. Eksenlerimi çakıştır. Onayla. Bir daha iki tane eksenimi çakıştır. Bunları da onayla. Ve kaydet. Perspektif olarak baktım. Şimdi montaj ilişkilerinde bir sıkıntı yok. Yani şöyle kontrol edebilirsiniz. Bir parçayı basılı tuttuğunuz zaman sağa sola hareket ettirmiyorsanız tam tanımlı hale gelmiştir zaten. Oynamıyor. Yani şuradaki ölçüler sizi aldatmasın. Buradaki kenardaki mesafeler niye kaldı diye. Neden derseniz, çünkü şuradaki kısım 54 milimetre, şuradaki kısım 56 milimetre. Öyle söyleyeyim size. Ama şu parçamı da bir kontrol etmek istiyorum açıkçası, alt plakada da. Şu iki tane dairemin çizimini bir düzenleyelim. Şu iki mesafeye bakalım. 54, 108 milimetre. Tam doğruymuş arkadaşlar. Tekrardan kaydettim. Montaj kısmına geldim. Ben demek istediğim şu. Şurada aralarda mesafeler kaldı. Belki o çizim yanlış mı acaba dedirtebilirsiniz diye. Aslında değil. Size şöyle göstereyim. Şurası 54 milimetre. Bu yandaki parçamın genişliği. Ana plakamın genişliği de 56 milimetre. Yani değişen pek bir şey yok aslında. Şimdi çağırmam gereken parça benim tekerlek. Şuna perspektif bakalım. Bileşen ekleden tekerleği bir kere tıkladım. Yani şöyle göstereyim size. Bileşen ekle kısmına girdim. Tekerleğin üstüne bir kere sol tık yaptım. Sadece bir tık yeterli. Ardından mouse'u sürüklediğim zaman çizim sayfama zaten tekerlek geliyor. Montaj ilişkisinden diyorum ki şunlar aynı eksende zaten. Eksende olduğu zaman aynı eksen doğrultusunda gider gelir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu parçayı tam ortada bırakmak için, sağ sola oynamasını engelletmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Montaj ilişkisinden burada gelişmiş montaj ilişkileri var. Genişlik adı altında benim bir komutum var. Genişlik komutuna girdim. Genişlik seçenekleri neresi? Bu benim ortadaki tekerleğimin iki kenarını seçiyorum. Ardından sekme seçimleri var. Onu tıklıyorum ve diğer yüzeyleri seçiyorum. Bu parça otomatik olarak buradaki benim yaptığım montajın, çizimin tam ortasına geliyor ve sağa sola kaymıyor. Olduğu yerde tekrarlıyor. Yani 12 genişlik benim toplamda 400'e seçiyorsunuz. İki parça kısmından, yani iki ortadaki parça kısmından, iki de diğer parça kısmından 200'e seçip parçayı tam ortaya getirebiliyorsunuz. Gerçekten işlevselli bir komut. Bileşenekle kısmından şuradaki mili giriyorum tekrardan. Montaj ilişkisi.
Bu eksenler birbirine merkezde. Yani nasıl söyleyeyim size? Ee, Eksen çakışıklık komutunu veriyorum. İsmi gelmedi aklıma, özür diliyorum. Aynı şekilde genişliği bunu da yapabilirsiniz. Bakın bu böyle sağ sola oynuyor. Oynamaması için gelişmiş montaj ilişkilerinden genişlik. Milimin iki uç yüzeyini seçiyorum. Ardından genişlikten de bu dış yüzeyleri seçiyorum. Otomatik olarak zaten Solid algılıyor ve montajımı %80'e bitirmiş oluyorum. Bu da sağ sola oynamaz. Olduğu yerde döner ama. Benim sadece kalan burcum kaldı. İki tane de burcum kaldı. Bu burçları da eklerken montaj ilişkisine giriyorum tekrardan. Diyorum ki bu yüzeyle burası eksen. Çakışık. Şimdi bu yüzeyle de bu yüzeyin çakışık. Tamam. Onayladım. Bunu çoğaltmak için CTRL ile basılı tutarak parçayı çoğaltabiliyorum. Bir daha montaj ilişkisine girdim. Dedim ki bu yüzeyle bu yüzeyim ana eksende olsun, merkezde olsun. Şunu şu an şöyle çıkartalım. Ama parçayı döndürseydik sanki daha iyiydi. O yüzden ben montaj ilişkilerine giriyorum. En son yaptığım eş merkezlilik seçeneğini siliyorum. Bu parça şimdi tekrardan seyyar hale geldi. Bileşeni taşı adı altında bileşeni döndür var. Ben bu bileşeni döndürüyorum. Biraz yani montaj yapacağım kısma göre ayarlıyorum. Tekrardan montaj ilişkisinden iki tane eksen yüzeyini seçiyorum. Otomatik olarak zaten bu parça benim için merkezlemeye geliyor. Şu dışarı doğru çıkardım. Bu yüzeyle de bu yüzeyi seçiyorum. Otomatik olarak montajlanmış oluyor. Bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Sağa sola kayma ihtimali yok. Size şöyle göstereyim yavaş yavaş döndüğünü. Şuradaki çizgileri takip edersiniz. Döndüğünü anlarsınız. Veyahut da çizim sayfasına tekrardan gelip şuradan bir tane çentik atarsınız. Kesme işlemi yaparsınız. Döndüğünü oranda gösterebilirim size. Gelin onu da göstereyim. Direkt şurada bir diklik. Bakıyorum. Şurada bir çizim. Rastgele. Bir tane daire de olur. Önemli değil. Unsurlardan ekstrüsyon ile kes. Tümünden kes. Kaydet. Ardından bir daha montaj sayfasına gel. Bakın döndüğünü şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle de tekerleyeyim. Yandan bakalım. Seçemedim. Şöyle döndüğünü şuradan anlayabilirsiniz. Tekrardan oradaki çizimi silmek için de parçaya geri dönüp ekstrüsyon ile kes deyip çizimi de silebilirsiniz. Tekrardan kayıt alıp otomatik olarak montaj sayfasına yansımaktadır. Bu video bu kadarlık olarak planlamıştım arkadaşlar. Fazla kafanızı da bulatmak istemiyorum. Montajda zaten parçaları ilk başta çiziyorsunuz. Klasöre kaydediyorsunuz. Ardından montaj sayfasına giriyorsunuz. Montaj sayfasına girdikten sonra bileşen ekle kısmından parçaları çağırıyorsunuz. İlk çağırdığınız parça alt plak olsun arkadaşlar. Çünkü sabitlik oluyor. Yani ilk çağırdığınız parça her zaman oraya sabit oluyor. Sabit olmuyorsa da yanlış parça çağırdıysanız silebilirsiniz. Yeniden çağırabilirsiniz. Veyahut da parçaya sağ tık yapıp şuradan 100 dersiniz. Yani 100 bildiğimiz yüzmek anlamında parçayı yüzdürüyor. Sabitlikten çıkıyor. Tekrardan burada 100'ün yanında sabitleme var. Sabitleme yaptığınız zaman da parça oraya sabitlenir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Diyelim ki çizimi yaptınız. Montaj sayfasını açtınız. Montajlamaya başladınız. Montaj ilişkisine girdikten sonra şuradaki komutları tek tek seçmenize gerek yok. Montaj yapacağınız yere göre, yüzeye göre zaten otomatik olarak Solid size bu komutları ayarlıyor. İlerleyen zamanlarda şuradaki gelişmişlik, mekanik kısmına gireceğiz. Buralarda pek bir şey yok zaten. Ama bunların hepsini anlatacağız. Yani şunlar gerçekten başlı başına yani 1, 2, 3, 4, 6, 7 tane var. 7 tane video çıkar buradan. Gerçekten biraz kapsamlı olan da var. Basit olanlar da var arasında. Ama gözünüzü korkutmasın. Basit hepsi aslında. Yani bunları diğer videolarda ele alacağız. Bu videomuzun amacı sadece hem 1000 abone için teşekkür videosu olsun diye hem de Solid'e yeni başlayanlar için yani montaj nasıldır, nasıl yapılır, komutlar nasıl kullanılır gibi, arayüzü nasıldır gibi tarzında sorulara cevaplamış olduğumuzu düşünüyorum. Ee,
Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalımız 1000 aboneye ulaştı. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sıkıntınız olursa Instagram'dan ya da mail adresinden bana her türlü ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum. Şimdi bu video burada bu kadarlık olsun. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.